Herkese selam. Bu gece tarihin en tartışmalı figürlerinden birinin dünyasına doğru karanlık bir yolculuğa çıkıyoruz. Adolf Hitler. Bir diktatör, bir ideolog, bir savaşın ve milyonların ölümünün sorumlusu. Ama tüm bunların ardında önce bir çocuk vardı. Hırçın bir baba, sessiz bir anne, kırık hayaller ve yalnız bir ruh. İşte bu gece sizi Almanya'nın kırsal kasabalarına götürüyorum. Gözlerinizi kapatın ve açtığınızda karşınızda küçük bir çocuk göreceksiniz. Henüz kimse onun ismini bilmiyor. Henüz kimse onun geleceğini tahmin etmiyor. Ama bu odada insanlık tarihinin en karanlık sayfalarından biri yazılmaya başlıyor. Eğer videomu beğenirseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarda hangi şehirden ve hangi saatlerde izlediğinizi yazmanız beni mutlu eder. Gözlerinizi açıyorsunuz. Karşınızda küçük, utangaç bir çocuk var. Adolf. Henüz ilkokul çağında. Odada keskin bir sessizlik var. Çünkü ayak sesleri duyuluyor. Babası Alois geliyor. Sert bakışlı, otoriter, çoğu zaman öfkeli bir adam. Masaya oturur, çocuğun ödevini inceler ve tek bir yanlış gördüğünde öfkeyle masaya vurur. Küçük Adolf'un kalemi titriyor. İçinde büyüyen ilk duygu korku. Babasının baskısı evin duvarlarına sinmiş bir soğukluk gibi. Babasının fiziksel ve zihinsel istismarı ve depresif annesinin ebeveyn başarısızlığı nedeniyle kronik çocukluk travması da yaşayan bir çocukluk. Hitler'in babası Alois'in hikayesi de sıradan değildir. Daha doğduğu andan itibaren kimliği belirsizlikle çevrilmişti. Annesi Maria Anna, Avusturya'nın küçük bir köyünde fakir bir kadındı. Alois'in babası ise resmiyette bilinmiyordu. Çocuk köyde gayrimeşru olmanın damgasıyla büyüdü. Amerikalı gazeteci William Shirer, Nazi İmparatorluğu adlı kitabında soy ağacı ve soyadı konusunu şöyle anlatır. Hitler'in büyük babası John George Hitler gezici bir değirmenciydi. Aşağı Avusturya'da köy köy gezerdi. 1824'te ilk evlenmesinden 5 ay sonra bir oğlu oldu. Ama ne çocuk ne annesi yaşadı. 18 yıl sonra Duerenhal'da çalışırken Strons köyünden 47 yaşında bir köylü kadın olan Maria ile evlendi. Bu evlenmeden 5 yıl önce 7 Haziran 1837'de Maria'nın gayrimeşru bir çocuğu olmuş, adını Alois koymuştu. Bu çocuk sonradan Adolf Hitler'in babası oldu. Alois'in babasının her ne kadar kesin kanıtlar yoksa da John Hitler olması ihtimali çoktu. Ne olursa olsun John kadınla evlenmiş ama bunun gibi olaylara uygulanan geleneğe aykırı olarak çocuğu meşrulaştırmak zahmetine katlanmamıştı. Çocuk Alois Schick-Gruber olarak büyüdü. Anna 1847'de öldü. John Hitler bu ölümden sonra 30 yıl ortalıktan yok oldu. 84 yaşında Veitra kasabasında yeniden ortaya çıktı. Bu sefer adını Hitler diye yazıyordu. Bir noterle 3 şahit huzurunda kendisini Alois Schick-Gruber'in babası olarak kaydettirdi. Yani Alois, doğumundan itibaren belirsizliğin ve sosyal damganın gölgesinde büyümüş, kimliğini inşa etmek için uzun yıllar mücadele etmişti. Bu eksiklik onda derin bir aşağılık duygusu yarattı. İşte bu yüzden kendine yeni bir soyadı seçti. Hitler. Böylece geçmişin belirsizliğini geride bırakıp güçlü bir kimlik inşa etmeye çalıştı. Ama geçmişin yarası kolay kapanmaz. Alois çocukluğunda yaşadığı bu kimlik boşluğunu yetişkinliğinde aşırı otorite ve disiplin takıntısı ile doldurdu. Devlet memurluğunda yükselmek için katı, soğuk ve buyurgan bir kişiliğe büründü. Kendi oğluna da aynı katılığı aktardı. Adolf'un küçücük hatalarını büyütüyor, hayallerini aşağılıyor, onu kendi isteklerine zorlamaya çalışıyordu. Babasının gölgesinde büyüyen küçük Adolf aslında babasının geçmişten taşıdığı o kimlik acısının mirasını devralıyordu. Böylece Hitler'in hikayesi aslında babasının belirsiz soyuyla ve şiddet dolu otoritesiyle başlamış oldu. Babanın çözemediği kimlik boşluğu oğlunun ruhunda çok daha tehlikeli bir şekilde yeniden filizlenecekti. Hitler'in şiddet ve kimlik arayışı sadece onun kişisel hikayesi değil, babasından miras aldığı, nesilden nesile aktarılan bir kırılmanın devamıdır. Ama aynı evde bir başka figür var, annesi Clara.
Sessiz, şefkatli, her zaman korumaya çalışan bir anne. Adolf annesinin yanında sığınacak bir liman buluyor. Fakat annesinin yumuşaklığı babasının sertliğini durdurmaya yetmiyor. Bu çelişki onun zihninde derin bir iz bırakıyor. Güç karşısında boyun eğmek, sevgi karşısında ise bağlanmak. İleride hem otoriteye duyduğu hayranlık hem de koşulsuz bir sadakat beklentisi bu evin içinde filizleniyor. Adolf'ün kalbi aslında sanata yönelmiş durumda. Kağıtlara saatlerce resim çiziyor, mimariye hayranlıkla bakıyor. O küçük elleriyle evler, köprüler, şehirler tasarlıyor. Bir gün büyük bir sanatçı olmayı hayal ediyor. Ama hayaller çoğu zaman gerçeklerin duvarına çarpıyor. İleride Viyana'da Sanat Akademisi'nden reddedildiğinde bu odada hissettiği çaresizliğin çok daha ağırını yaşayacak. O an hayatının en büyük kırılmalarından biri olacak. Şimdilik ise sadece içine kapanıyor. Sessiz bir çocuk, derslerinde başarılı ama arkadaşlarıyla mesafeli. Onu tanıyanlar ya çok hırslı ya da çok inatçı bir kişiliğe sahip olduğunu söylüyor. Henüz kimse bilmiyor bu hırs ve inat ileride milyonların kaderini değiştirecek bir güce dönüşecek. Adolf Hitler'in milyonlarca insanın ölümüne yol açacak kadar canavarlaşmasının altında yetiştirilme tarzının rolü uzun yıllardır tartışılmaktadır. İkinci Dünya Savaşı ve Holokost'tan sorumlu olan Hitler'in çocuklukta şiddete maruz kalmış bir birey olabileceği ihtimali üzerinde durulmuştur. Babası Alois Hitler küçük yaşlardan itibaren oğluna hem psikolojik hem de fiziksel şiddet uygulamaktaydı. Bu Hitler'in kişisel gelişiminde belirleyici bir etkendi. Babasının katı ve zorlayıcı tavırlarına karşın annesi Clara Hitler oğluna daha şefkatli davranıyor, babasının sertliğinden onu korumaya çalışıyordu. Clara, Adolf'ten önce 3 çocuğunu kaybetmişti ve çekingen, sessiz bir karakter olarak tanınıyordu. Küçük Adolf, annesinin koruyucu şefkati sayesinde psikopat denebilecek babasının baskı ve şiddetinden az da olsa korunabiliyordu. Alois, çevresi tarafından huysuz, aksi ve zorba biri olarak tanımlanıyordu. Bu kötülüğünü küçük yaştaki Adolf'a yansıtmaktan çekinmiyordu. Öyle ki annesi Clara ve babası Alois'in tanışma hikayesi de oldukça sıra dışıdır. Clara, Hitler'in babası Alois'in 4. eşi. Clara, 12 yaşında bir hizmetçi olarak Alois'in evine gelmiş. Çocuklara bakmış, temizlik işleriyle ilgilenmişti. O dönemde Alois hala 3. eşiyle evliydi. Ve Clara ona amca diye hitap ediyordu. Alois'in o dönemki 3. eşi ölümcül bir hastalığa yakalanmış ve Clara ona da bakıcılık yapıyor. Bu sırada Alois'le aralarında çarpık bir ilişki başlıyor. Çünkü Clara henüz 12 yaşında. Daha sonra Alois'in 3. eşi öldüğü zaman kiliseden evlenmek için izin istemeye gidiyorlar. Ve daha o yıllarda Clara hala çok küçük ve Alois'e amca demeye devam ediyor. Hatta bu durumun evliliklerinin ilk yıllarında hala sürdüğü biliniyor. 1885 yılında Clara ve Alois evleniyor. 1889'da Adolf dünyaya geldi. Okul yılları da bu baskı ve kaos içinde geçiyordu. Küçük yaşta yaşadığı başarısızlıklar babasının sert bakışlarıyla birleşince içinde güç ve kontrol arayışını tetikledi. Bu yıllarda Adolf kendini evde yalnız ve dışlanmış hissettiğinde resim ve müzikle bir kaçış yolu buluyordu. Fırça ve tuval babasının otoritesinden kaçabildiği, annesinin sevgisini hissedebildiği bir alan sunuyordu. Fakat bu kaçış onun psikolojisinde hem bir sığınak hem de bir hayal kırıklığı kaynağıydı. Sanat tutkusu, yeteneği ve akademi hayali sürekli olarak gerçeğin acımasızlığıyla sınanıyordu. Babasının ölümüne kadar geçen bu dönem Adolf'ün karakterinin temelini oluşturdu. Babadan miras aldığı otorite ve şiddet, anneden aldığı sevgi ve koruma ile çatışıyor, kişisel hayal kırıklıkları ve dış dünyaya karşı öfkesi onu ilerideki radikal ideolojilere ve güç arayışına hazırlıyordu. Babasının 1903'te ölümüyle Clara, ergenlik çağındaki Adolf'ü tek başına büyütmek zorunda kaldı.
Adolf'un okul yılları pek parlak geçmedi. Çoğu dersten başarısız olurken tek güçlü olduğu alan tarih dersiydi. Alman tarihine ilişkin hikayeler ve Slavlara, Yahudilere dair anlatılar onun ilerideki tutumlarını şekillendirmiş olabilir. Yıl sonunda aldığı başarısız karnesini önce annesine göstermek için trenin camından attığı, daha sonra tuvalet kağıdı olarak kullandığı rivayet edilmektedir. Bu davranış, öğretmenlerine ve derslere karşı öfkesini ve kendi güç arzusunu gösterme biçimi olarak yorumlanmaktadır. Okuldan 1905'te tamamen ayrılan Adolf, sanat ve müzikle ilgilenmeye başladı. En büyük hayali ünlü bir sanatçı olmaktı. Babasının onun sanat tutkusuna karşı küçümseyici tavırları, Hitler'in babasına karşı nefretinin şekillenmesinde etkili oldu. 1907'de sanatçı olma hayalini gerçekleştirmek için Viyana'ya taşındı ve resim yapmaya başladı. Küçük Adolf'un gözlerinde her zaman büyük bir hayal vardı. Ünlü bir sanatçı olmak. Okulu bıraktığı yıllardan itibaren hayatının tek anlamı resimler ve müzik oldu. Tuval ve fırça onun için sadece bir araç değildi. Aynı zamanda kendi dünyasını, kendi gücünü ve kendi değerini kanıtlayabileceği bir sahneydi. O yıllarda Viyana, sanatın kalbinin attığı bir şehirdi. Sokakları, galerileri ve akademileriyle büyüleyici fakat aynı zamanda acımasızdı. Adolf bu şehrin sokaklarında resimlerini satarak geçimini sağlamaya çalışıyor, her yaptığı çalışmayı büyük bir umutla akademiye kabul edileceği günün habercisi olarak görüyor, her tuvalde kendi geleceğini resmediyordu. İlginçtir ki o dönemdeki en büyük müşterileri Yahudi aileler olmuş, eserlerini satın almış ve onun yeteneğine değer vermişlerdi. Adolf hayatının en mutlu günlerini bu dönemde yaşadığını yıllar sonra hatırlayacaktı. Ancak kader onun yoluna acımasız bir engel koydu. 1907'de Viyana Güzel Sanatlar Akademisi'ne yaptığı başvuru büyük bir hayal kırıklığıyla sonuçlandı. Akademi genç Adolf'un yeteneğini yetersiz buldu. Bu sadece bir reddedilme değildi. Onun dünyasını sarsan, kimliğini sorgulattıran, ruhunu derinden yaralayan bir darbede. Kendi içinde bir fırtına koptu. Ben ne kadar çabalasam da asla değer görmeyecek miyim? Sorusu zihnini meşgul etti. Bu reddedilme onun üzerinde iki yönlü bir etki yarattı. Bir yandan hayatın sert gerçekleriyle yüzleşmesini sağladı. Kendi yeteneklerinin sınırlarını fark etti. Fakat pes etmedi. Öte yandan babasından miras kalan o aşırı otorite ve onay arayışı duygusu hayal kırıklığını daha da derinleştirdi. Her red babasının küçümseyici bakışları ağır ağır geldi. Adolf kendi değerini ispat etmek için daha kararlı oldu. Ama aynı zamanda içsel öfke ve hayal kırıklığı birikmeye başladı. Genç Adolf artık şunu fark etmişti. Hayat onu asla kolayca kabul etmeyecek. Ve belki de bu ilk büyük reddedilme, ilerideki politik ve psikolojik dönüşümünün ilk tohumlarını atmıştı. Her tuvalde ve her fırça darbinde hem kendi içsel dünyasını hem de karşılaştığı adaletsizliği yansıtıyordu. Bu sadece bir sanatçı olma çabası değildi. Küçük bir çocuğun dünyada kendi yerini bulma savaşıydı. Genç Adolf, Viyana'da resimlerle dolu hayallerine kapılmışken, hayat ona acı gerçeği hatırlattı. Annesi Clara, her geçen gün daha da zayıflıyor. Göğsündeki ağrılar ve sancılar onu adeta bir gölge gibi sarıyordu. Hayatının en mutlu dönemi, annesi Clara'nın göğüs kanserine yakalanmasıyla sona erdi. Adolf, annesine yardımcı olmak ve onunla ilgilenmek için memleketine döndü. Annesiyle birlikte hem maddi hem de manevi olarak en zor dönemi yaşamaya başladı. Fakirleşen aile mutfakta uyumak zorunda kaldı. Evde daha sıcak bir yer yoktu. Adolf, onun yüzündeki acı ve korkuyu her gördüğünde içi burkuluyor, bir yandan çaresizliğin ağırlığı omuzlarına biniyordu.
Doktor Bloch hastalığın ciddiyetini açıkladığında Adolf'ün gözleri doldu. Ameliyat kaçınılmazdı. Ama başarı şansı sınırlıydı. Clara felç geçirerek yutkunamaz hale geldi. Genç Adolf annesinin her lokmayı yutamadığı anlarda çaresizliği iliklerine kadar hissetti. Evlerindeki sıcaklığı, geçmişteki güveni artık kalmamıştı. Küçük mutfakta, soğuk taş zeminin üzerinde annesinin bakımını üstlenmek Adolf'ün omuzlarına hem fiziksel hem de ruhsal bir yük bindiriyordu. Her gece annesinin bitkin bedenine bakarken içindeki hayal kırıklıkları, öfke ve çaresizlik bir araya geliyordu. Akademiye kabul edilmemenin verdiği yara annesinin acısı ile birleşiyor, onu içten içe şekillendiriyordu. Bu yıllar boyunca Adolf'ün kalbinde sevgiyle karışık bir korku, umutla karışık bir öfke filizleniyordu. Annesinin ölümü hayatının geri kalanını belirleyecek bir gölge gibi üzerindeydi. Hitler'in psikolojik olarak aldığı son darbe annesini göğüs kanserinden kaybetmesi oldu. Annesinin ölümünden derin şekilde etkilenen Adolf, bunu gözlemleyen Yahudi doktor Eduard Bloch, hayatı boyunca böyle bir görüntüye tanık olmadığını belirtmiştir. Bu doktor, yıllar sonra Hitler'in Almanya'da iktidara gelmesiyle Amerika'ya iltica edebilmiştir. Hitler annesine büyük bir değer vermiş ve politik kariyeri boyunca annesinin fotoğrafını hep yanında taşımıştır. Hatta 12 Ağustos'ta annesinin doğum gününü tüm Alman annelerine armağan etmiştir. Hayatı boyunca yaşadığı travmalar, onu dünyaya kendini ispat etmeye ve büyük bir şöhrete kavuşmaya yönlendirmiştir. İlk denemesini sanatçı olmakla başlayan bu yolculuk, daha sonra askerlik ve politik kariyerle devam etmiş, sonunda İkinci Dünya Savaşı ve Holocaust'un sorumlusu olarak tarihe geçmiştir. Küçük bir çocukken, babasının otoritesi ve annesinin sevgisi arasında büyüyen Adolf, genç bir yetişkin olduğunda artık dünyayı kendi gözleriyle keşfetmeye başlamıştı. Hayallerini Viyana'da sanat alanında gerçekleştirememiş, içindeki öfkeyi ve hırsı bastıramamıştı. Ve ardından Avrupa 1. Dünya Savaşı'nın dehşetiyle sarsılıyordu. 1914 yılında Hitler 25 yaşındaydı ve Almanya için savaşmak üzere gönüllü olarak orduya katıldı. İlk kez evinden, annesinin ve eski güvenli dünyasının sıcaklığından uzakta cepheye adım atıyordu. Savaş hayatının ritmini değiştirdi. Çocukluk travmalarının yerini şimdi ölümün, yıkımın ve kaosun gölgesi almıştı. Siperler, çamur ve kanla doluydu. Her gün ölümün sessiz ve acımasız yüzüyle karşılaşıyor, gaz saldırılarının boğucu etkisi altında nefes almakta zorlanıyordu. Mustard gazının kokusu, top sesleri ve çığlıklar genç Adolf'ün ruhunda derin izler bırakıyordu. Yanındaki arkadaşlarının düşüşüne tanık olmak, ona güç ve acımasız bir gerçeklik duygusu kazandırmıştı. Hayatta kalmak, bazen sadece nefes almak kadar basit ama aynı zamanda imkansız bir mücadele haline gelmişti. Adolf Hitler cephedeki her günle birlikte kendi kimliğiyle yüzleşiyordu. Çamurun, kanın ve ölümün arasında bir zamanlar hayal kırıklıkları ve babasının sertliğiyle şekillenmiş küçük bir çocuk, artık genç bir adam olarak var olmayı öğreniyordu. Savaş ona hem güç hem de amaç duygusu kazandırdı. Her top sesi, her gaz saldırısı onu korkuyla sınarken bir yandan da cesaret ve disiplini öğretiyordu. Küçük zaferler, bir arkadaşını ölümden kurtarmak, bir emirle sorumluluk almak, onun içinde bir kontrol ve üstünlük hissi yaratıyordu. Bu duygular genç Adolf'ün daha önce hiç hissetmediği bir güven ve varlık hissi veriyordu. Savaş alanında hayatını ve ölümünü kontrol edebilme yetisi, onun için bir tür güç simgesi haline gelmişti. Cephe arkadaşları arasında liderlik rolünü üstleniyor, disiplinli ve kararlı tavırlarıyla dikkat çekiyordu. Bu süreç, Hitler'in kendini keşfettiği ve savaşın kendisi için bir kimlik inşa aracı haline geldiği dönem oldu.
Savaş aynı zamanda ona insanların zaaflarını, korkularını ve öfkesini gözlemleme fırsatı verdi. Bu gözlemler ileride propaganda ve siyasi manipülasyon yeteneklerinin temelini attı. Hitler kendi öfkesini ve travmalarını bir güç kaynağı olarak kullanmayı öğreniyordu. Kısaca cephedeki acılar ve tecrübeler onun hem psikolojik olarak sertleşmesini sağladı hem de içinde güç, kontrol ve amaç duygusunu filizlendirdi. Küçük Adolf'un hayal kırıklıkları ve babasının gölgesinde başlayan öfkesi artık savaşla harmanlanmış, onu ilerideki liderlik ve radikal ideolojiler için hazır hale getirmişti. Savaş onun kişiliğini şekillendiren bir dönüm noktası oldu. Disiplin, otorite, öfke ve kontrol arayışı, cephede hayatta kalma mücadelesiyle birleşti. Gaz saldırılarından, sürekli ölüm tehdidinden ve korkunç koşullardan aldığı travmalar, içindeki karanlık ve öfke potansiyelini besledi. Bu deneyimler, ilerideki siyasi ve ideolojik tavırlarının temelini hazırlıyordu. Ancak savaş sadece acı ve kaos değildi. Adolf burada kendi güç alanını yaratmaya başladı. Arkadaşları arasında liderlik rolü üstlendi. Kimi zaman hayatın acımasızlığına karşı sert ve soğukkanlı bir tutum geliştirdi. Bu hem hayatta kalmasını sağlıyor hem de onu kendi ideallerine daha da odaklanmış bir birey haline getiriyordu. Cephede yaşadığı her deneyim onun karakterine bir tuğla ekliyordu. Yıkıcı bir çevre, travmalar ve ölümle dolu bir dünya. Küçük bir çocuğun içindeki hayal kırıklıklarını, babasından miras kalan öfke ve otoriteyi daha da pekiştiriyordu. Adolf Hitler artık sadece kendi ailesinin gölgesiyle değil, dünyanın acımasız gerçekliğiyle de yüzleşiyordu. 1918 sonbaharında Adolf Hitler evine geri döndü. Cepheden kalan çamur ve kan onu henüz terk etmemişti. Bir yandan kendi içinde savaşın yarattığı korku ve öfkeyi taşıyor, diğer yandan genç bir adam olarak Almanya'nın yıkılmış yüzüyle karşı karşıya kalıyordu. Versay Anlaşması'nın ağır koşulları ülkeyi adeta bir ekonomik tuzağa hapsetmişti. Hiperenflasyon sokakları kasıp kavuruyor, işsizlik patlıyor, insanlar sokaklarda çaresizce dolaşıyordu. Küçük işletmeler iflas ediyor, gençler gelecekten umutsuz bir şekilde bakıyordu. Bir zamanlar gurur duydukları imparatorluk, şimdi çaresizlik ve utanç içinde sürükleniyordu. Hitler bu kaotik atmosferde bir gözlemci ve mağdur rolünü oynuyordu. Cephedeki deneyimleriyle kazandığı disiplin ve kontrol ihtiyacı, şimdi toplumun kaotik ruhuna karşı bir direnç noktası haline gelmişti. İnsanların öfkesi ve umutsuzluğu, onun içinde kendi öfkesini ve hayal kırıklıklarını besleyen bir yakıta dönüşüyordu. Sokaklarda dolaşırken gördüğü yıkım, işsizlik ve öfke, onun için sadece birer toplumsal gerçeklik değil, aynı zamanda politik bir fırsat alanıydı. Genç Adolf, halkın acısını, hayal kırıklığını ve öfkesini anlıyor, bunun üzerinden kendini ifade edebileceği yollar arıyordu. İşte bu süreç Hitler'in politik kimliğinin filizlendiği dönem oldu. Bir yandan geçmişin öfkesini ve travmasını taşıyor, diğer yandan geleceğin liderlik ve manipülasyon yeteneklerini geliştirmeye başlıyordu. Weimar Cumhuriyeti'nin kaosu onun için bir laboratuvar gibiydi. İnsanların korkusu, öfkesi ve çaresizliği genç Adolf'ün zihninde bir strateji ve ideoloji haritası oluşturuyordu. Her sokak köşesinde, her iflas etmiş dükkanda ve her umutsuz bakışta Nazi Partisi'nin yükselişine giden yolu görmeye başlıyordu. 1919 yılı Almanya için bir utanç yılıydı. Birinci Dünya Savaşı'nda yenilmiş, yorgun ve bitkin bir ülke. Artık kendi içinde çatışmalarla boğuşuyordu. Versay Anlaşması'nın ağır maddeleri Almanya'yı ekonomik ve psikolojik olarak derinden bir çöküntüye sürüklemişti. Toprak kayıpları, tazminat ödemeleri ve askeri kısıtlamalar halkın gururunu paramparça ediyordu. Sokaklar işsizlik ve açlıkla doluydu.
Para birimleri her gün değer kaybediyor, insanlar bir ekmeğin fiyatını hesaplamak için sabah akşam çabalıyordu. İşsiz gençler ve aileler çaresizliğin içinde hayatta kalmaya çalışıyordu. Bu umutsuzluk ve öfke Adolf Hitler gibi genç zihinler için adeta bir kıvılcım görevi görüyordu. Hitler bu atmosferde sadece bir gözlemci değildi. Bir yandan kendi geçmişinden gelen öfkeyi ve travmayı taşıyor, diğer yandan halkın öfkesini ve umutsuzluğunu bir siyasi enerjiye dönüştürmenin yollarını arıyordu. Her iflas eden dükkan, her aç kalan çocuk ve her sokak kavgası onun zihninde bir strateji haritası oluşturuyordu. Hiperenflasyon dönemi paranın değerinin neredeyse anlamsız hale getirmişti. İnsanlar sabah cebine koydukları parayla öğleden önce bir şey satın alamıyordu. Bu ekonomik kaos toplumsal düzeni sarsıyor, insanlar arasında öfke, korku ve güvensizlik yaratıyordu. Hitler bu ortamda halka hitap etmenin yollarını öğreniyor, onların korkularını, öfkelerini kendi lehine kullanmayı keşfediyordu. Weimar Cumhuriyeti'nin bu çalkantılı dönemi Hitler için bir politik laboratuvar işlevi gördü. Toplumsal öfke ve ekonomik çöküntü onun propaganda ve ideoloji temellerini atmasına imkan tanıyordu. İnsanların çaresizliği onun liderlik yeteneğini ve manipülasyon kabiliyetini keskinleştiriyordu. 1920'lerin başında Almanya hala Versay Anlaşması'nın yarattığı utanç ve ekonomik krizle boğuşuyordu. İşte tam bu ortamda Adolf Hitler sahneye çıktı. Onun sesi bir savaş alanındaki komutanın keskin komutları kadar etkili değildi belki, ama bir yandan da halkın umutsuzluğu ve öfkesine tam olarak hitap ediyordu. Hitler'in ilk konuşmaları küçük toplantı salonlarında başlamıştı. Ancak kısa sürede bu ses toplulukları sarmalayan bir büyüye dönüştü. Jestleri, mimikleri ve vurguları dinleyenlerin üzerinde hipnotik bir etki yaratıyordu. İnsanlar sadece ne söylediğini dinlemiyor, onu izliyor ve hissediyordu. Her söz bir kıvılcım gibi halkın öfkesini ve hayal kırıklığını tutuşturuyordu. Partinin toplantıları bir yandan bir nevi tiyatro sahnesi gibiydi. Bayraklar, marşlar, düzenli sıralar. Tüm bunlar insanların kendilerini bir şeyin parçası hissetmesini sağlıyordu. Halk artık kaotik bir ülkede kaybolmuş, umutsuz bir şekilde sürüklenirken Hitler onlara bir aidiyet ve amaç duygusu sunuyordu. İdeoloji de sadece sözlerde değil, davranışlarda ve ritüellerde gizliydi. Almanya'nın utancı, halkın öfkesi ve savaş sonrası travmaları Nazi söyleminin kitleleri harekete geçiren yakıtı olmuştu. Hitler bu duyguları kullanmayı öğrenmiş, öfke ve korkuyu politik bir enerjiye dönüştürmeyi başarmıştı. Kısa sürede Nazi Partisi küçük bir grup idealistten sokakları ve kasabaları saran bir hareket haline geldi. İnsanlar artık sadece politik bir görüşe değil, büyük bir hayale ve öfkeye ortak oluyordu. Bu Hitler'in hitabet yeteneği ve stratejik zekasının birleştiği ilk gerçek sınavdı. Toplumun umutsuzluğunu kendi vizyonuna dönüştürüyordu. 1929 yılı geldiğinde Almanya hala Versay Anlaşması'nın yarattığı travmayı atlatamamıştı. İşte bu sırada tüm dünyayı sarsan büyük buhran Almanya'yı derin bir uçuruma itti. Bankalar iflas ediyor, işsizlik patlıyor ve insanlar günlük ekmeklerini dahi bulmakta zorlanıyordu. Sokaklar işsizlerin, dilencilerin ve çaresiz ailelerin adımlarıyla yankılanıyordu. Hitler bu ortamda sadece bir lider adayı değil, halkın öfkesini ve umutsuzluğunu yönlendiren bir rehber haline geliyordu. Her ekonomik çöküş onun propagandasına malzeme sağlıyor, işsizlerin gözlerindeki umutsuzluğu kalabalıkları etkilemek için kullanıyordu. Toplantılar artık sadece salonlarda değil, açık hava meydanlarında yapılıyor. Kalabalıklar sıkış tıkış bir şekilde birbirine kenetleniyordu. İnsanlar işsizlik ve açlıkla tükenmiş bedenlerini ve ruhlarını bir an olsun unutmak için Hitler'in sözlerine tutunuyordu. Onun sesinde çaresizliğe karşı bir öfke ve eylem çağrısı vardı. 1929 büyük buhranı ile birlikte Nazi oyları hızla yükseldi.
Her seçmen Hitler'in vaatlerini bir umut ışığı olarak gördü. Bu ışık bir yandan acımasız ekonomik gerçekleri örtüyor, diğer yandan bir kurtarıcı hayalini besliyordu. 1933 yılı geldiğinde Alman halkının gözünde Hitler artık sadece bir politikacı değil, ulusun sesi ve öfkesiyle birleşmiş bir figür haline gelmişti. İşte tam bu noktada kişisel öfke, toplumsal travma ve ekonomik kaos birleşerek onun iktidar yolunu düzledi. Artık sahneler ve salonlar, kalabalıklar ve marşlar onun totaliter vizyonunun başlangıcının habercisiydi. 1933 yılı Almanya için bir dönüm noktasıydı. Hitler iktidara geldiğinde ülke hala ekonomik çöküntü ve politik kaosla boğuşuyordu. Ancak bu kaos Hitler'in planladığı totaliter rejimin temellerini atması için bir fırsattı. Şubat 1933'te Berlin'deki meclis binası şiddetli bir yangınla sarsıldı. Bu olay halkın üzerinde korku ve panik dalgaları yarattı. Hitler ve destekçileri bu korkuyu hemen kendi lehlerine çevirdiler. Meclis yangınına özgürlüklerin kısıtlanması ve muhalefetin sistematik olarak tasfiye edilmesi için bir gerekçe oldu. Sokaklarda polis ve paramiliter gruplar boy göstermeye başladı. Muhalifler gözaltına alındı. İş yerleri ve gazeteler baskı altına alındı. Her köşe başında propaganda posterleri Hitler'in büyük bir lider figürünü yüceltiyor, halkı tek bir amaç etrafında birleştirmeye çalışıyordu. İnsanlar artık sadece bir ideolojiye değil, bir korku ve düzen sistemine tabi tutuluyordu. Hitler'in propagandası kelimelerden çok daha fazlasıydı. Hareketleri, bakışları, konuşma ritmi, kalabalıklar üzerinde hipnotik bir etki yaratıyordu. Her miting sadece bir toplantı değil, kitlenin ruhunu şekillendiren bir ritüel haline gelmişti. İnsanlar sahnedeki liderin gücü ve kararlılığı karşısında hayranlık ve korku arasında gidip geliyordu. Korku ve propaganda birleşerek totaliter rejimin görünmez ama her yerde olan duvarlarını örüyordu. Özgürlükler, bireysel haklar ve muhalefet birer birer yok ediliyor. Halk hem umut hem de korku ile yönetiliyordu. Bu dönemde Hitler sadece Almanya'yı değil, insanların zihinlerini de kontrol etmeye başlamıştı. Hitler'in iktidara gelmesinin ardından Almanya yavaş yavaş ama kararlı bir şekilde yeniden şekillenmeye başladı. Şehirlerin sokakları hala savaşın ve ekonomik çöküşün izlerini taşırken, fabrikaların bacalarından yükselen dumanlar bir yeniden doğuşun işareti gibi gökyüzüne karışıyordu. İşsizlik hızla azalmaya başlamıştı. İşçiler devlet destekli projelerde çalışıyor, yollar, köprüler, kamu binaları ve sanayi tesisleri birer birer yeniden inşa ediliyordu. İnsanlar çalıştıkları her taşta ve her çelik kirişte bir yandan ekonomik umut, diğer yandan ise totaliter bir kontrolün hissini taşıyordu. Ordunun yeniden inşası da aynı kararlılık ve disiplinle yürütülüyordu. Genç erkekler askeri eğitim kamplarında bir araya getiriliyor, silahlar ve savaş teçhizatı fabrikalarda üretiliyordu. Sokaklar sadece işçilerle değil, yeniden doğan bir ordunun ritmik adımlarıyla da doluydu. Bu dönemde ekonomik kalkınma sadece halkın geçimini sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda savaş için hazırlık olarak kullanılıyordu. Her yeni fabrika, her yeni yol ve köprü bir gün ordunun ve Nazi makinesinin işleyişine hizmet edecek bir yapı taşına dönüşüyordu. Hitler'in Almanyası sadece maddi olarak değil, zihinsel olarak da yeniden şekilleniyordu. İşçiler umutla çalışırken halk liderin vaat ettiği güçlü ulusun hayaline kapılıyor ama bir yandan da totaliter rejimin görünmez gölgesi her adımlarının üzerinde dolaşıyordu. Bu ikilik Almanya'yı hem canlandırıyor hem de derin bir korku ve kontrol mekanizmasıyla şekillendiriyordu. Hitler'in ideolojisi Almanya'nın ekonomik ve politik çöküşünden aldığı güçle birleşince karanlık bir yolculuğun kapılarını araladı.
halkın gözünde Yahudiler sorunların kaynağı olarak gösterildi. Öfke, korku ve ön yargılar sistematik bir nefrete dönüştü. Şehirlerin sokaklarında artık sadece duman ve iş makineleri değil, propaganda afişleri ve Yahudi karşıtı sloganlar yükseliyordu. Radyo yayınları, gazeteler ve hatta okul kitapları genç nesillere bu ideolojiyi en küçük detayına kadar öğretiyordu. Yahudiler sadece bir topluluk değil, Hitler'in yarattığı karanlık mitolojinin hedef tahtası haline gelmişti. Hitler'in yükselişiyle birlikte Almanya'da Yahudilere karşı nefret sadece sözde kalmadı. Sistematik ve ölümcül bir gerçeklik haline geldi. Şehirlerde propaganda afişleri, radyo yayınları ve okul kitaplarıyla Yahudiler toplumun günah keçisi olarak gösteriliyordu. Ama asıl dehşet Nazi makinesinin kalbinde, toplama kamplarında gizliydi. Kamplar Almanya'nın işgal ettiği ülkelerin dört bir yanına yayılmıştı. Burada insanlar isimlerini kaybediyor, bir numara ile kaydediliyor ve artık sadece bir istatistik haline geliyordu. Kampların girişinde çalınan demir kapılar, içerideki sessizlik ve çığlıkların gölgesinde korkunun fiziksel bir simgesi halini alıyordu. Günde birkaç saatlik zorla çalışma, açlık, hastalık ve pislik içinde hayatta kalma mücadelesi insanların ruhunu ve bedenine erozyona uğratıyordu. Yataklar soğuk ve metaldi. Yemekler ise yalnızca hayatta kalmak için gerekli ve minimumdu. Sağ kalanlar sevdiklerini kaybetmenin verdiği acıyı açlıkla ve sürekli ölüm tehdidiyle harmanlayarak yaşıyordu. Kamplarda gaz odaları, krematoryumlar ve infaz alanları vardı. İnsanlar günlük rutinlerinde sadece ölümün gölgesiyle yaşıyor, her an hayatta kalmak için mücadele etmek zorundaydı. Yahudilerin kimliği siliniyor, kültürleri, mülkiyetleri ve aile bağları yok ediliyordu. Bu sadece fiziksel değil, psikolojik bir soykırımdı. Hitler'in radikalizmi, öfkesini ve kontrol arzusunu bu kamplarda gösteriyordu. Savaşın ortasında şehirler hala duman ve kaosla boğuşurken Nazi makinesi soğukkanlı ve sistematik bir şekilde milyonlarca hayatı yok ediyordu. Bu dönemde Almanya bir yandan ekonomik ve askeri olarak güç kazanırken, diğer yandan insanlığın en karanlık yüzünü sergiliyordu. Hitler'in radikal ideolojisi bu kamplarda somut bir şekilde hayat buluyordu. İnsanlık tarihinin gördüğü en korkunç trajedilerden biri sistematik bir biçimde milyonlarca insanın hayatına mal oluyordu. Almanya ekonomik ve askeri olarak güç kazanırken, bu güç insanlığın en karanlık yüzünü dünyaya göstermeye yarıyordu. Hitler'in askeri tutumu başlangıçta halkın ve ordunun gözünde yenilmez bir lider imajı yaratmıştı. Ama her büyük güç gibi stratejideki hatalar da kaçınılmazdı. Almanya'nın kaderi özellikle Sovyetler Birliği'ne ve Amerika'ya karşı aldığı kararlarla tersine dönmeye başladı. Doğu cephesinde Rus topraklarındaki karlı ve sonsuz görünümdeki alanlar Alman ordusunu yavaş yavaş yutuyordu. Sıcaklık sıfırın altına düşüyor, askerler donma tehlikesiyle baş başa kalıyordu. Tanksız ve ikmal sıkıntısı yaşayan birlikler bir zamanlar güvenle ilerledikleri topraklarda hayatta kalma mücadelesi veriyordu. Sovyet'in karşı taarruzları Alman planlarını paramparça etti. Amerika'nın savaşa girişi Hitler'in küresel stratejisini tamamen bozdu. Atlantik'teki savaş, kaynakların ve ikmal hatlarının kesilmesine, deniz yollarının tehdit altına girmesine yol açtı. Almanya'nın içindeki fabrikalar, şehirlerin üzerine düşen bombardımanlar ile duman ve enkazla dolmuştu. Geceleri patlayan bombalar sokaklarda yankılanıyor, sivillerin ve askerlerin uykuya hasret kalmasına neden oluyordu. Hitler'in öngörüsüzlükleri savaşta Alman halkının ve ordusunun psikolojisini de yıprattı. İnsanlar bir zamanlar güvenle baktıkları liderin kararları yüzünden kayıplar veriyor, şehirler yerle bir oluyor ve her ölüm her an sokaklarda hissediliyordu. Sonunda Berlin'in sokakları ateş,
duman ve yıkıntı ile kaplandı. Alman ordusu geri çekilirken halk açlık, korku ve umutsuzluk içinde kala kaldı. Hitler kendi hatalarının ve ideolojisinin yarattığı bu çöküşün ortasında insanlığın tarihine kazınacak bir yıkımın lideri haline gelmişti. Hitler'in iktidarı sadece siyasal bir başarı değil, halkın psikolojisinin de derin bir manipülasyonu anlamına geliyordu. Bir zamanlar Almanya'nın sokakları Hitler'in propagandasıyla hipnotize olmuş kalabalıklarla doluydu. Hitler'in o zamanki yükselişi sadece askeri ve politik bir başarı değildi, psikolojik bir fenomendi. Alman halkı propaganda, korku ve milliyetçi söylemlerle öyle bir şekillendirildi ki sanki kendi iradeleri tamamen ellerinden alınmış gibi davrandılar. Topluluklar liderin her sözüne tapınır gibi dikkat ediyor, alkışları, tezahüratlarıyla bir ritim oluşturuyordu. O zamanlar adeta bir orkestranın notaları gibi kitlesel bir fanatizmin melodisini çalıyordu. Hitler'in hipnotize ettiği yıllarda okullar, kitaplar, sinema filmleri, radyo yayınları ve posterlerle her gün genç beyinler yeniden programlanıyordu. Çocuklar kutsal bir görevin parçası olduklarına inanıyor, Yahudileri ve düşmanları yok etmenin toplumsal bir görev olduğunu öğreniyordu. Yetişkinler de korku ve ödüllerle yönlendiriliyordu. İtaat edenler korunuyor, şüphe duyanlar cezalandırılıyordu. Kitlelerin bu hipnozu sadece korku ile değil, aynı zamanda bir aidiyet duygusuyla besleniyordu. O zamanlar insanlar totaliter düzenin bir parçası olmayı, kendi kimliklerini kaybetmeyi göze alacak kadar derin bir teslimiyetle kabul ediyordu. Nazi liderinin popüler olduğu dönemde sokaklar Nazi liderinin posterleriyle çevriliydi. Her köşe, her okul, her meydan ideolojinin sesiyle yankılanırdı. Konuşmalar, kortejler, marşlar ve gösteriler halkın bilinçaltına işleyen bir hipnoz gibi çalışırdı. Gençler ve yetişkinler sorgulamadan bu ideolojiye bağlı kalıyor, bireysel düşünce ve ahlaki sorgulama yerini kitle bilincine bırakıyordu. O zamanlarki bu fanatizm toplumsal ilişkileri de derinden etkiliyordu. Komşular sürekli birbirine şüpheyle bakıyor, arkadaşlar ideolojiye uygun davranmadığı için dışlanıyor, aile bağları bile propagandanın gölgesinde sınanıyordu. İnsanlar korku ve hayranlık arasında sıkışmış bir şekilde yaşıyor, kendi etik değerlerini kaybetmiş gibi duruyorlardı. Fanatizmin en trajedik sonucu, Holocaust ve savaş suçlarına göz yummaktı. Halkın büyük bir kısmı toplama kamplarını, katliamları ve işkenceleri ya görmezden geldi ya da ideolojiye uygun bir gereklilik olarak kabullendi. Bu toplumsal uyum Hitler'in totaliter rejiminin sürdürülmesine kritik bir rol oynadı. Bugün bile Almanya ve tüm dünya bu kitlesel hipnozun izlerini toplumsal hafızasında taşıyor. Fanatizm sadece o dönemin bir olayı değil, İnsan psikolojisinin karanlık yönlerinin ve toplumsal manipülasyonunun çarpıcı bir örneği olarak ders veriyor. Ve işte buradayız. Hitler'in yükselişi, savaşları, Holocaust ve fanatizmin gölgesinde şekillenen bu karanlık yolculuk. Bu sadece bir tarih değil, aynı zamanda insanlığın en derin ve acımasız yüzleşmesi. Her bir bölümde bireysel psikolojinin toplumsal felaketlerle nasıl birleştiğini gördük. Küçük bir çocuk olarak yaşadığı travmalar, babasının otoritesi, annesinin sevgisi, gençliğindeki hayal kırıklıkları ve sanata duyduğu tutku. Hepsi bir liderin nasıl şekillendiğini anlamamıza ışık tutuyor. Ancak asıl dehşet, bireysel bir trajedinin milyonlarca insanın hayatını yok eden bir sisteme dönüşmesiydi. Savaşlar, toplama kampları, şehirlerin harap oluşu, ailelerin parçalanışı. Bunlar sadece Alman halkının değil, tüm insanlığın hafızasında silinmez izler bıraktı. Bugün geriye bakarken, tarih bize sadece olayları değil, aynı zamanda insan psikolojisinin, ideolojilerin ve toplumsal manipülasyonların birleştiğinde ne kadar yıkıcı olabileceğini de öğretiyor. Belki de en önemli ders, geçmişin karanlık sayfalarını unutmamak ve insanlık adına sorumluluk alabilmek. Çünkü bu tarih sadece geçmişin değil,
geleceğin de bir uyarısı. Ve böylece bu karanlık yolculuğu geride bırakıyor. Tarihle yüzleşmenin ve insanlığın derin derslerini anlamanın önemini hatırlıyoruz. Hepinize iyi uykular.